Şimdi 13 Şekaat günü. 2 günden beri ders çalışıyorum. Mahusa'yı çalışıyorum. Her yer eski eser. Çok kişi gelmiş geçmiş. Bugün hepsini gezeceğiz. Selamlar dostlar. Herkese merhaba. Yeni sezonda sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın tarihi şehirlerini hep birlikte tanıyacağız. Hazır mısınız? O halde hemen başlayalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Haydi başlayalım. Burası hamammış. Arabayı hemen yanına park ettik. Gezimizin gayri resmi sponsoru Cold Away. Biraz rahatsızım kaç günlerdir. O yüzden pek çekim yapamadık. Öbür taraftaydı şey. Şimdi bugün çıkıyoruz. Bugün Mahusa'yı gezeceğiz. Bu arada uyarılar var. Bazı kiralama şirketlerinde air condition sıkıntısı oluyor diye. Yazın geldiğinizde çok önem arz ediyor. Kesinlikle kontrol edin araba kiralarken. Klima. Kuzey Kıbrıs'ın en genç filosuyla beklenmedik sürprizlerle karşılaşmazsınız. Güzel bir araç. Nissan. Bu araba hiç ben Türkiye'de görmemiştim. Nissan Note. Fazla meşhur değil Türkiye'de. Kıbrıs'ta kullandığımız aracın modeli 10.000 pound ortalamayla satılmakta. Otelin yanında park yeri sıkıntısı yok. Güzel bir konuk evi kazandırılmış Gazi Mahusa'ya. İçeride fotoğrafları var. Araya bunları koyarım zaten. Çok güzel bir bahçesi var. Burada kahvaltı bize sunumlarda. Güzel bir serpme kahvaltı. Kahvaltı bayağı başarılı ha. Çok güzel. Bundan farklılıklar da var. Benzerlikler de mevcut. Yani 2 gün aynı yerde kaldığın zaman böyle aynı kahvaltı yapacakmış gibi sanki. Hissediyorsun ama farklı. Meyveler dahi farklı. Resepsiyon. Bir şey istersiniz. Evet, ablamız bize 2 günden beri çok yardımcı oldu gerçekten. Çok güzel servis aldık. Tanıyabilir miyiz size? İsminiz? Saadet Hanım. Saadet Hanım. Saadet Hanım gerçekten çok istekli ve çok misafirperver bulduk kendisini. Gerçekten otel yönetimini de kutlamak lazım. Müthiş bir yer oluşturmuşlar burada. Ne zamandan beri buradasınız? Biraz tanıyalım çünkü ben otelden bahsedeceğim. Ve gerçekten çok güzel bir yer oluşturulmuş burada. Sizi tanıyalım isterseniz. Ben Tolga Tümer. Biz bu oteli 2020 Temmuz ayında bitirdik. Pandeminin başladığı zamandı. Bir sene kadar işletemedik. Yaklaşık 3,5 senedir de açık durumda faaliyet içindeyiz. Evet, arabayı oraya bıraktık. Otelin önünde yer var. Burası bizim kaldığımız oda. Bellini Room 4. Ben girdim. Hazır mıydın? Ben de tam çıkıyordum. Evet. Böyle bir odada kaldık. Gerçekten hoşumuza gitti. Şarabımızı koymuşlar. Dolapta biralarımız mevcut. Kuru yemişimiz. Tabii hepsinin belli fiyatı var ama zaten çok pahalı değil Kıbrıs biliyorsunuz. Böyle tertemiz bıraktık odayı. Havluları topladık. Güzel bir banyo. Bu arada Kıbrıs'ta prizler Birleşik Krallık usulü. Hazırlıklı gelmekte fayda var. Drone çekimleri bugün yaparız lazım. Arabayı aşağı bıraktım mecburen. Hatıra palmiyeni de aldın gidiyorsun ha. Tolga Bey burada. İstersen kartları ver. Her şeyin tekrar çok teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Terk edilmiş ev var. Bunların akıbeti hakkında birkaç okumalar yaptım. Onları bahsederim daha sonra sizlere. Önce şu arabaya bir girelim bakalım. Çıkış günleri her zaman zor yani. Tekrardan bir hazırlanma, tekrar bir bavul yapma var. O yüzden hep 2 gece kaldık. 3. gecede kalabilirdik. 3 gece kalınabilir. Ama tebdil mekanda ferahlık vardır. Hep aynı yerde tabii. Ya tabii aslında Suriçi arabayla çok gezmek için uygun bir yer değil. Ama otopark olarak seçenekler mevcut. Bunlardan biri de hemen burada St. Paul St. Peter Kilisesi'nin öndeki otopark. Bir tane Venedik Sarayı'nın orada var. Bu Google haritalarının lokasyonlarını bırakırım. Yani en orta noktalardan bir tanesi otopark olarak. Buradan da şehri yürüyerek gezebilirsiniz diye arabayı buraya koyalım dedik. Kimdi bu St. Peter, St. Paul hatırlayalım. Petrus ve Pavlus, Hz. İsa'nın 12 havarisinden ikisi. Cennetin anahtarları İsa tarafından Petrus'a verildiği düşünülür. Bu sebeple genelde anahtarla tasvir edilmiştir. St. Peter, St. Paul Kilisesi bir dönem öğrencilerin çalışma odası olarak kullanılmış. Şu anda ibadete kapalı. Ben baktım acaba açık mıdır diye akşam namazı için.
Şu an Sinan Paşa Camii yazıyor. Sinan Paşa Camii yazdığı için ben dedim acaba bunlar açık mıdır? Bir merak ettim, bir bakayım diye. Ama Sinan Paşa Camii olarak açık değil. İbadete kapalı. St. Peter St. Paul Kilisesi olarak burasını isimlendirmişler. Yine 1300'ler. Luzinyanlar. Lusignan hanedanı aslen Fransız kökenli bir aile. 3. Haçlı seferleriyle bölgeye geliyorlar. Bir dönem Kudüs Krallığı da yapan aile, Selahaddin Kudüs'ü fethinden sonra ülkesiz kalıyor ve Kıbrıs'ı satın alarak başkenti Mausa'ya taşıyorlar. Lusignalılar, Kıbrıs'ın kültürel ve politik gelişimine bıraktıkları eserler ile katkıda bulunmuşlardır. Kıbrıs'ın tabii bu kadar kilise, 365 adet kilise yapılmış. Bu kadar çok kilise yapılması tabii Kıbrıs'ın hem dini önemini hem de maddi çünkü bunları yapmak için para lazım ve ortamda para kazanılıyor ve bir şükür etme ihtiyacı hissediliyor ve büyük büyük ibadethaneler yapılıyor. Şimdi açık olana gidiyoruz. Bugün cami olarak hala ibadete açık olan Lara Mustafa Paşa Camii yani St. Nikolas Katedrali'ne gidiyoruz. Merci. Hadi görüşürüz. En çok sevdiğim noktadayız. Hemen arkamızda belediye pazarı var. Merkezi pazar yeri. Pazar yerinin hemen yanında da Lara Mustafa Paşa Camii bulunuyor. St. Nikolas Katedrali'ni Lusignalılar tarafından yaptırılmış. Aynı Fransa'daki kiliselere benziyor. Fransa'daki mesela Notre Dame Kilisesi. Çok benzeştirdim. Bütün detaylar hepsi tamamen bir katedral. Lara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kıbrıs'ı aldıktan sonra bu tabii sembolik bir anlamı da var. Lusignalıların üyeleri Kudüs Krallığı yapıyor aynı zamanda ve taç işleme törenleri burada oluyor. Vitrayları zaten çok iyi korunmuş. Vitrayları, camları daha çok iyi korunmuş. Minare de hiçbir şekilde sırıtmıyor çünkü aynı taştan yapılmış. Şimdi gidip içerisini görelim. Tabii Namık Kemal Meydanı'ndan geçiyoruz şimdi. Vatan şairi Namık Kemal 1888 yılında vefat ediyor. Ondan önce Vatan yahut Silistre oyununu biliyorsunuz oynatıyor. Bu bir eleştiri aynı zamanda. O zamanın Osmanlı hükümetine bir eleştiri ve buraya sürülüyor. Zindanı şurada hemen Venedik Sarayı'nın içinde. Oraya birazdan gideriz ama en azından ezan saati olmadan bir içeriği göstermek istiyorum. Çünkü ezan vaktinde biliyorsunuz camiler kapanır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizi tanıyabilir miyiz isminiz? Adım Harun Köse'de buranın görevlisiyim kardeşim. Evet çok memnun oldum Benim abi. de kilise. Ortodoks mezhebinde ikona ve freksler Ortodoks'ta olur. Katolikleri de daha çok böyle yapının içine sembolize ederler. Ben sana birkaç tane mesela örnek göstereceğim. Şöyle şu açıdan gel. 4 tane insan motifi görebiliyor musun vitralde? Bak kafa ve omuz olarak Evet, evet. düşün. Bak en altta. Gördüm. Gördün değil mi? Matta, Markos, Luka, Yuhanna 4 azizleri temsil eder. Şimdi bu Ayasofya'da olsaydı 4 azizin sen resmini görürdün orada. Freksini görürdün. Anladın mı? Mesela ortada bir yıldızımız var. O Hazreti İsa'yı temsil ediyor. Etrafında 12 yıldız var. Hazreti İsa'nın 12 havarisini temsil ediyor. Yine bu Ortodoks kilisesinde olsaydı bunu resim olarak görürdün. Sağ ve solda 2 tane küçük haçımız var. Ortada da büyük haçımız var. İşte baba, oğul, kutsal ruh, 3 testis inancı. Onu temsil ediyor. Mesela şu kemerler, şu bize göre V olan ters V'ler Hazreti Meryem'in ama burada Hazreti Meryem'in başörtüsünü temsil ediyor. Bak taşıyıcı sütunu hariç 12 görsel şölen sütun vardır. Gözüne hitap eden. Neden 12? 12 havari için 12. Evet. Yine pencerelere bak. Yine 4 azizler. Aynı sembollerle her pencere 4 azizle devam eder. Şimdi bu Ortodoks Kilisesi'nde olsaydı 4 azizleri resim olarak Resmen, görürdünüz. resmi, Ama burada resmi. sembolizasyonlar var mesela. Evet. Orijinal vitralde de aynı semboller devam ediyor böyle. Tabii bu da Mesela- gotik tarz bir de. Biraz da gotik Evet. tarzın da verdiği bir etki Evet, var. Yani tabii. şimdi başka bir sürü mesela İstanbul'da Katolik kiliseleri var. San Antoine'lar şunlar bunlar. Değişkenlik Orada hala gösteriyor. kullanılıyor. Değişkenlik gösteriyor. Burada da mesela bak. Çünkü şöyle, hani- şurada bir bordo çizgi var. Görebiliyor musun? Silinmiş, kazınmış. Buranın beyaz olmasının sebebi içerinin daha çok aydınlık olmasını istediklerinden kaynaklı. Bir de camiye çevrildikten sonra zaten fazla bir imaj Yok, olmadığı yok, için yok. bir kaplama Şöyle veya düşün, işte bak şöyle düşün. Yapıp hep böyle vitrallerle süslenmiş. evet. Ve bunlar orijinal ha. Bak şunlar orijinal. Şunun benzeri de şurada var. Orijinal efendim. Göstereyim ben size. Bak, 2 tane de şu tarafta var. Görüyor musun? Ha diğerleri depremde Vitral- falan. Aynen 2 kere deprem atlatmış. Çatılar yıkılmış. Şöyle sana Çok zor göstereyim. kalması. Bunların kalması bile mucize ben size Bak, söyleyeyim. şimdi sarı koyu taş gidiyor. Açılıyor aydınlığı. Görüyor musun bak Evet, rengi? İşte evet. bak
Restorasyon. çökmüş, evet. Restorasyon. Çökmüş, ayağa kaldırmışlar tekrar Evet. çatı kısmını ama bu kısımlar orijinal kalmış. Evet, evet. Tamam mı? Evet. Duvar. Bak oradan bak. Gidene kadar bakmıyorsun, tamam mı? Ha, tamam. Devam et. Enteresan. Önce buradan bir şekilde baktık. Aynen. Ondan sonra ikinci sütuna kadar bakmıyoruz. Devam et. Evet. Ondan sonra da bakıyoruz. Burası iyi mi? Kalp oldu. Kısaca manada şu var. Bu kadar Hristiyanlık sembolü içerisinde ecdadımız da bir sembolü de kendileri katmak istemişler. Tam girişe. Şimdi siz kapının altına geldiğinizde o çukurluğu görüyorsunuz. O çukurluk, o derinlik bizim ruhumuzu temsil ediyor. Diyor ki ecdat, boş bir ruhla kapıya kadar geldim. Sizi içeri davet ediyor. İçeri gireceğinizde atacağınız adımlar manevi olacak çünkü ortam manevi. Ortam insanı şekillendirir efendim. Şöyle düşünün. Bir cenaze ortamına gittiğinizde ne olur? O hüzün sizi de kaplar. Yani ne kadar yakınınız olmasa dahi o hüzün, o ortam sizi o şekilde koyar. Şimdi içeri girdiniz, manevi adımlar istediğiniz gibi atın. İster namaz kılın, ister dua edin, ister Kur'an okuyun. Manevi adımlar, manevi yüklemeler insanın kalbini o gaflet uykusundan uyandırır ve ecdadın manadaki mesajı şudur: uyanan kalp kalbi bakar, kalbi bakar, kalbi görürmüş. Bakış açınızı kalbinize göre değiştirin efendim. Çok güzel. Günün dersi oldu bize bu arada bu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Öğle namazı hemen önce bize izin verdi. İçeri aldı ve iyi şekilde bizi misafir etti. Çok teşekkür ederiz. Abi nereye diyorsun? Oraya gelin namazı. Baş kapama zorunlu değil, omuz kapama. Nasıl? Bir daha söyler misin? Saçları, kafayı kapatmak zorunlu değil ama omuzları kapatmak için şal gerekiyor. Bir ara biliyorsunuz bizde de öyleydi. Mesela Sultanahmet Camii'ne giderken turistlerden başlarını kapatmalarını istemiyorduk. Yani sadece omuzları kapatmamı istiyorduk. Sen şimdi buraya girerken kafan açık şekilde girebildin yani. Girebildim ama omuzlarımı kapatmak için yine oradan şal aldım. Daha layık bir durumdalar şu anda. Veya bizim eski durumumuza daha yakınlar. Evet, bunları tabii gözlemlemiş olarak konuşmak daha farklı oluyor. Neyse, bu ağaç bir anıt ağaç. Katedral ilk yapıldığı zaman buraya dikildiği düşünülüyor. Cümbez ağacı. Cümbez ağacı abi yabani bir incirmiş. İncirler zaten yere düşmüş. Şöyle gösterebilirim, biraz incir tarzı bir meyvesi var. Ama yenmiyor herhalde. Yani 700 yaşında falan. Kendisi 700 yaşında bir ağaç. Detayları yine kapalı ama bir parlama var yani. Güneş gözlüksüz olmuyor. Bana Mustafa Paşa'nın içini gördük. Harun Bey de bize gerçekten çok yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen da Mustafa Paşa Camii'nin karşısında Venedik Sarayı'nın kalıntıları var. Ve Namık Kemal'in zindanı da yine orada bulunuyor. Şimdi onu görmeye gideceğiz. Biliyorsunuz Venedikliler uzun zaman adada söz sahibi oluyorlar. Aslında ada çok enteresan. Çünkü birçok medeniyet de sahiplik yapıyor. Arap-Bizans ortaklığı bile burada bir ara hüküm sürüyor 7. yüzyıldan sonra Müslümanlığın ilk çıkış dönemlerinde. Zaten biliyorsunuz Lüzinyanları konuştuk. Venedikliler daha sonra Lüzinyanlar Venedikli bir prensle evlenerek hem kendi nüfuslarını arttırıyorlar. Venedikliler de bu adada bir hak talebinde bulunuyorlar ve onların daha sonra dönemi başlıyor. Osmanlılar da kendi topraklarının arasında bir Venedik adası olması ne kadar mantıklı. Hacca giden Müslümanların da yol üzerinde. Hacca giden Müslümanları da korumak amacıyla bir fetva sonucunda, Ebu Suud Efendi'nin fetva sonucunda 2. Selim zamanında 1571'de Kıbrıs'ı Limassol'den fethetmeye başlıyorlar. Venediklilerin de sağlamlaştırdığı sur duvarları sayesinde Famagusta Osmanlılar tarafından en son fethedilen şehir olmuştur. Kıbrıs'a ilk ayak bastıktan 11 ay sonra zorlu bir kuşatma sonrasında Magusa fethedilmiştir. 2 gece kaldık Gazi Mausa'da. 2 gece ama bugün 3. tam günümüz değil mi? Evet. Yani 2 gece ve 3 tam gün Gazi Mausa kaldırıyor abi. Tabii ki ilk gün geldiğimizde bir de Maraş'a da gittik.
Kapalı Maraş da buraya yakın. O yüzden gelmek ve kalmak isteyenler burada, yani Gazi Mauso'yu tam anlamıyla tanımak isteyenler için 2 gece ve 3 gün herhalde yeterli. Yeterli. Meraklısına göre de değişir. Denize girmeyeceksen belki bir gün de yeter. Bir gün yetmez. Bir günde ancak nasıl oryantasyonu ancak anlayabilirsin yani. Çünkü küçük bir şehir değil. Yani Suriçi küçük Tabii değil. hiç değil. Suriçi'ne arabayla geldim. Yanlışla geldim Suriçi'ne arabayla. Buralara geziniyorum. Abi dedim buradan çıkabilir miyim? Vallahi dedi şoför sen çıkarsın. Hatırlıyorsun değil mi? İsmin neydi abi? Hasan abi. Hasan abi senin yerin mi burası? Has Cafe. Has Cafe benim şöyle dikkatimi çekti. Türkiye'de biliyorsunuz artık Efes Pilsen, öyle Tuborg Muborg herhangi bir alkollü içkinin reklamının yapıldığı ne bakkalların, tekel bayilerinde tam hemen hemen göbekte sayılır yani Ravel'in kapıya. İstiklal Caddesi değil mi? Evet, İstiklal Kaleci. Ha, en yoğun yer burası değil mi? Burası Kaleci burası. İyi vallahi harika. Neyse öyle bir anımız var. Hem de merhaba demek istedim hem de burayı konuşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Harika. Güzel öğle yemeği içinde harika yerler mevcut yani burada mesela. Tabii fiyatlar euroyla. Türk lirasına pek güven olmuyor. Türk lirası olarak koymamışlar sürekli değiştirmek yerine. Yani biraz hava kapalı diye üzülüyorum ama zaten Kıbrıs gerçekten güneşli havada gezilmez. Şimdi burada Ravel'in kapısındayız. Burası da şehrin araçlar için açık giriş kapılarından bir tanesi. Toplamda 4 tane kapı açık. 1, 2, 3, 4. 3 tane kapı açık. Bir bu. Akkule Kara Kapısı. 11 numara 49 numaranın oradan çıkabiliyoruz. Hendek Yeni Kapı. Bir de Varoşa 17 Canbulat Kapısı. 1, 2, 3. Biz şimdi bu 1 numaradayız. Ravel'in kapısındayız. 14 Otello. Otello Kalesi'nde bitirelim artık bence turumuzu. Ne dersin? Harikadır. Otello Kalesi ama önce oturup bence bir bira içebiliriz. Soğuk bir şeyler iyi Soğuk bir gider. şey içebiliriz çünkü bayağı konuştuk. Bence Has Cafe güzel. Olur. Okay. Az kafa mı? Az kafa hangisi ya? Geldik Otello Kalesi'ne. Mauso'nun en bilinen eserlerinden bir tanesi. Bakınız burada hemen normal akşamları tabii kapanır. Güvenlik amaçlı buradan zank diye girersiniz. Yani insanlar çöme gelen yükler ve işte top, tank, tüfek tabii askeri amaçlı yapmış bir yapı. Hemen girer girmez bir labirent etkisi zaten insanı kendine çekiyor yani her yer bir yere gidiyor. Oradan oraya gidiyorsun, oradan oraya çıkıyorsun. Ana alterler var. Giriş çıkış. Buradan girip oradan tekrar aynı yere çıkıyor. Ama genel olarak bütün bu kollar yukarı çıkan yerler var. Açık bir alanda, bir avluda birleşiyor. Şimdi yukarı gidip en müstahkem bölgesine gidiyoruz. Yani deniz surlarının en yüksek bölgesi. Bu arada müzeye giriş öğrenci 20 TL, sivil 50 TL. Otello Kalesi'ndeyiz. Aslında surların iki tarafında en yukarıdan gören kısımdayız. Tam orta noktadayız. Otello Kalesi... Aziz Allah. Neden? Orijinal adı Otello değil mi? Yani Otello Kalesi olarak yapılmamış. Aslında kale bu ismi Kıbrıs'ın İngiliz sömürgesi olduğu dönemlerden geliyor. O zaman ama bu daha eski bir kale ama İngilizler buraya bu İngiliz oteli. sömürgesi döneminde bu ismi alıyor. Shakespeare'in de ünlü tragediyası Otello'nun baş kahramanı da Otello adlı bir faslı ve bir kısmı da Kıbrıs'ta geçiyormuş bu tragedyanın. Yer mi geziye? Ne diyorsun? Otello Kalesi yani görülmesi gerekiyor değil mi yani? Bahsedilen bir yer. Büyük bir yer bir de. Abi teşekkürler gezi için, sağ olun.
İstanbul'dan geldik abi. Kapalı Maraş'a gittiniz. Kapalı Maraş'a da gittik. İlk gün gittik. Orada denize girdik, bisiklet kiraladık, gezindik biraz. Camiye gittik. 2 geceden beri buradayız. Bakma bayağı iyi gezdik yani. Mausa'yı bayağı iyi tanıdık yani zaman. Çok da bir yer yok ama. Ama var yine yani. gezdik, Var. evet. Şimdi yeni bile gelen birisi için çok etkileyici bir şehir aslında. Çok sağ ol abi. Görüşmek üzere. Bu sağlam sur duvarları sayesinde İstanbul'u bile 4 ayda işgal etmişti. Burası 11 ay sürüyor işgali. Tabii bazı kaynaklar hani Derya zamanının bittiğini, Sultan'ın zaten Limasol'ü, işte alt taraf Baf'ı ve Girne'yi aldıktan sonra hani burayı da seneye bırakmış gibi bazı kaynaklarda geçiyor ama yine de 11 ay bir kuşatma az değil yani. Evet, burada bu deniz kapısına geldik şimdi. Deniz kapısı da eski yani önemli kapılardan bir tanesi. Şu anda kapalı. Şu anda kimse girip çıkmıyor. Ama burada bir gerçekten bir hani tekrar bahsedilmesi gereken bir aslan var. Venedik aslanı var. Kapının dış kısmında da bir aslan varmış. Onu tabii göremiyoruz. Orası şu an gümrükte alan olduğu için. Burada da bu aslanı ve yavrusunu görebiliyoruz. Bayağı büyük. Bak mesela geç sen şöyle yanına geçebilir misin? Buradaki aslan, kara tarafındaki aslanın ayakları karaya basıyor. Diğer taraftaki aslanın da ayakları denizdeymiş. Oo. Gerçekten beni şu an benden aldı. Ne demek? Hemen Petek Pastanesi'nin yakınındayız zaten. Buradan devam edince de Maraş'a giden, Maraş kısmına giden tarafa geliyoruz. Artık deniz kapısında da biliyorsunuz denizi ben çok severim. Seyahatimizi sonlandırıyoruz ve Girne'ye doğru yol alıyoruz. Eğer İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, buraya kadar izleyip beğen tuşuna basmadıysanız vallahi kalbimizi koyarız. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kelebek elimi eline al, yüzünü güldürür bu aşk. Kelebek kalemi eline al,